I vow to all the seekers of truth. Gerçeği arayan herkesin önünde eğiliyorum. At the very outset, we have to know that truth is what it is. Gerçeğin ne olduğunu bilmeliyiz her şeyden önce. We cannot change it. Biz onu değiştiremeyiz. We cannot describe it. Onu tarif edemeyiz. It is, it has been, and it is. O hep orada duracak ve hep devam edecek. Only thing is that we can feel it on our central nervous system when you become the spirit. Ancak ruh olursanız gerçeği hissedebilirsiniz. Bu ruh olmakta orta kanadınızda olmaktadır. It has been said in all the religions that you are to be born again. Tüm dinlerde tekrar söylendi ki tekrardan doğmalısınız. That you have to become a wali, a nabi. Ve böylelikle kendi içinizdeki vali olacaksınız. In the Quran, Kur'an'da söylendi bu. Kundalini is called as Asa. Kundalini asas olarak adlandırılıyor, çağrılıyor. My father had translated Quran into Hindi, so Benim babam Kur'an'ı Hindi diline tercüme etti. Hintçe'ye tercüme etti. and sometimes there are many misinterpretations in every religion. Tüm dinlerde olduğu gibi bazen hakikaten yanlış yorumlar oluyor. Yanlış yorumlanmalar oluyor. Because any religion, if it becomes money-oriented or power-oriented, it loses its power. Eğer hangi din olursa olsun, paraya veyahut da güce yöneldiği anda gerçek anlamını, değerini kaybediyor. But all religions are spiritual. Ama tüm dinler gerçekte ruha yönelik, ruhumuza yönelik. You had a great leader, Atatürk Kemal Pasha. Sizin harika bir lideriniz vardı, Atatürk. Who was a realized soul. O aydınlanmış bir ruhtu. And I read his life from the age of 20 years and I really admired him. 12 yaşında onun hayat hikayesini okudum. But people don't understand it. Fakat ne yazık ki bazen insanlar onu anlayamıyor. For all saints and Sufis who were real Sufis, it's very difficult to explain what they are enjoying. Gerçek eren insanlar, gerçek sufilerin kendilerini anlatmaları, hissettikleri duyguları anlatmaları normal insanlara çok zor. Eren insanlar. We had a saint in India, Kabir. He was a Muslim. And he said, how am I to explain everybody's blind? Bizim Hindistan'da Kabir diye bir Müslüman sufimiz vardı. Demiş ki ben nasıl anlatacağım bu insanlara? Çünkü onların hepsi kör, görmüyorlar. Ben nasıl anlatacağım? And this blindness is there because there is general ignorance. Bu körlük duygusu her yerde var. Bu cahillik yüzünden var. Bu körelme cehalet yüzünden var. This ignorance can be removed through this Kundalini awakening. İşte bu cehalet, bu içimizdeki kundalini tarafından yok edilebilir. Now the truth is that you are not God, it's mind.
illusion. Gerçek şu ki, siz bu vücut değilsiniz. Siz bu şartlanmalarınız, bu akıl, bu egonuz da değilsiniz. But you are truly. Sizler saf ruh. And the second truth is that there is an all-pervading power of divine love. İkinci bir gerçek ise etrafınızda evrenin, Tanrı'nın sevgi gücü, bu hep etrafında. Which is called as ruh. Ki bunu da ruh olarak adlandırıyoruz, bu gücü. So you have to be connected with that. Ve sizler bu güçle bağlantıya girmeniz lazım. Unless and until you have this connection, you cannot understand yourself. Şimdi bu bağlantı olmadıktan sonra kendi kendinizi, kendinizin gerçek kimliğini anlamanıza imkan yok. These sectors about which they have told you were created during our evolutionary process within us. Bu demin size bahsettikleri merkezler, evler, sizlerin evrimi içinde, teker teker insanlık evrimi içinde yaratıldılar, içimize kondu. God Almighty is the greatest creator. Tanrı en büyük yaratıcı. And the way He has created us delicately, we have to understand that only thing we have to go to the last stage. Ve bu Tanrı'nın o muhteşem güzellikte yarattığı bizler son mertebeye ulaşmamız gerekiyor. Anlayabilmemiz için. Surprisingly, in Turkey there have been so many Sufis. Türkiye'de birçok Sufi var. Sufi word comes from Sam. Sufi kelimesi saflıktan geliyor. Sam. Sam means clean. Saf demek temiz demek. That's my name also. Aynı şekilde benim ismim. So, how do we become Sam? Peki nasıl saf olacağız? Nasıl saflaşacağız? We have physical problems, emotional problems, we have social problems, political problems, all kinds of problems. Bizim duygusal problemlerimiz var, fiziksel problemlerimiz var, politik problemlerimiz var, bir sürü problemimiz var. Now, these problems come to you because there are problems in your centers. Bu problemler size geldi çünkü sizin kendi içinizdeki merkezlerde problem var. But when the Kundalini rises, she passes through these centers. Ama Kundalini uyandığı zaman bu merkezlerden geçerek yükseliyor. This Kundalini is your own mother, Bu Kundalini sizin kendi anneniz. your own individual mother. Sizin kendi teker teker şahsınıza has anneniz. She has been with you in ages. O sizinle milyonlarca seneden beri beraber. But people did not know about it. Ama insanlar bilmiyorlardı. Greeks little bit knew, of course, I must say. Yunanlılar birazcık biliyorlardı Kundalini hakkında. And this work was done in India, also for very few people. Bu iş Hindistan'da yapıldı. Ama bunu başarabilen kişiler de çok az insandı. So in these modern times, it is already predicted. Şimdi bu günümüzün zamanda, modern dünyada bunun olacağı çok daha önceden haber verildi. That there will be an almost realization of it. Bu haber ise milyonlarca insanın aynı anda aydınlanabileceğinin haberiydi. For this you can't pay. Bunun için para ödeyemezsiniz.
bu olay için, bu aydınlanma mertebesi için para ödeyemezsiniz. This is your own power. Bu sizin çünkü kendi gücünüz. It is potential. İçinize konmuş. We use our brain very fraction of it. Ve küçücük kısmını kullanıyoruz beyinlerimizin. Also our heart. Kalbimizin de öyle. But after this happening, you know about these centers. Ama bu olaydan sonra hepiniz kendi merkezlerinizin farkına varacaksınız. All the problems of the world mostly come from human beings. Dünyadaki tüm problemlerin çoğu insanlar yüzünden ortaya çıkıyor. And the problems of human beings come from these centers. Ve bütün bu problemler de insanların içindeki bu merkezlerin yüzünden oluyor. Somehow if you can put these centers into proper shape, Eğer, life could be different. eğer bu merkezleri düzgün çalışabilir hale getirdiğiniz anda hayat harika olacak. Now these problems, which we think are great, are global, are nothing. Bütün bu düşündüğümüz, bize çok büyük gelen, inanılmaz gelen problemler aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey, hiçbir anlam yok. People ask me about peace. İnsanlar bana barışı soruyorlar. Now we have about 65 nations who are practicing surgery. Şu anda 65, dünyanın 65 ülkesinde sahaca yoga yapılıyor. Especially Russia. Bilhassa Rusya'da. They had never heard about even God. Ki Ruslar Tanrı'nın adını bile duymadılar uzun zamandan beri. But they have no hang-ups of some Baba or something like that. Ama hiçbir bağlantıları yok. Yani daha önce bir öğreticilerine onların beynini yıkayan bir başka bir dini öğretimleri olmadığı için. They are very intelligent and like a clean slate. Ve hem akıllılar hem de aynı zamanda tertemizler. I'm surprised that in democratic countries it has become democracy. Demokrasinin olduğu ülkelerde bu olay tam tersi. For example, when I go to America, my husband says, remove everything, no ornaments, nothing. Amerika'ya gittiğim zaman kocam bana diyor, bütün gözlerini çıkar, her şeyi çıkar, üzerinde hiçbir şey taşıma. Can you imagine the greatest democracy is full of violence? Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük demokrasisi ne kadar şiddetin içinde, şiddetin etkisi altında. And this Western culture I've seen through and through. Batı kültüründe tekrar görüyoruz, tanıyoruz. Say in England, the parents kill their own children. Düşünebiliyor musunuz? İngiltere'de anne baba kendi çocuğunu öldürüyor. 75% children who are killed, who die because of their parents. Can you believe this? Düşünebiliyor musunuz? %75 ölen çocuklar anneleri babaları tarafından öldürülüyor. I don't know how they call themselves higher races. Anlayamıyorum nasıl oluyor da kendilerini daha yüksek bir ırk olarak tanımlayabiliyorlar. Higher races do not take to killings. Yüksek ırk kimseyi öldürmez. Hiçbir şey canlı öldürmez. To me, that's very stupid also. Benim için onlar çok akılsız. Now think of this Elizabeth lady. Düşünün şu Prenses Elizabeth'i. She married 8 times. 8 kere evlendi. Very inauspicious. Hiç kutsal doğru olmayan bir şey. Prenses And sekiz then kere she evlendi. marries a boy who's 20 years younger than her. En sonunda 20 yaş, en son evli 20 yaş kendisinden küçük. And 4,000 people go to watch her going on honeymoon. Ve 4000 kişi gidiyor onun balayını seyretmek için. And there are helicopters, 10 helicopters hovering around to take a photograph.
Helikopterler havada dönüyorlar, resimleri çekebilmek için. And some of them parachute down, Bazıları kendilerini tepeden aşağıya atıyorlar. take the photograph, Resim çekebilmek için. and they fall on people and on trees. Ağaçların üstünde insanların üzerine düşüyorlar. Indians may be poorer, but much wiser. You won't find one Indian watching this nonsense. Belki Hintliler fakir ama son derece bilge onlara nazaran. If you see to the extremes these stupid things have reached, you will be amazed. Even their music now, they are saying eats up your brain cells. Ekstremler artık öyle limitlerini aşmış vaziyette, öyle ekstreme gitmiş vaziyette ki gidişat, müzikleri bile beyindeki hücreleri öldürüyor. In my own other life, which I've met many people, very elite, sophisticated. Daha önceki hayatlarımda bir sürü elit, sofistike denilen insanlarla tanıştım. And what they talk among themselves is nonsense. Aralarında ne konuşuyorlar? Saçmalıktan, anlamı olmayan laflardan, mevzulardan başka hiçbir şey bu elit dediğiniz, sosyete dediğiniz They insanlar. talk about drugs, ladies. Have you tried this drug? It's very cheap now on bargain. Kendi aralarında konuşuyorlar, şu uyuşturucuyu denedin mi, şu da daha ucuza var gibi tartışmalar ve konuşmalar aralarında. And I have to warn you, don't take to their stupid culture. Ve sizden rica ediyorum, sizi uyarıyorum. Onların aptal kültürlerini almaya kalkmayın. Kendinize onları örnek almayın. Now, at least you are, I think, 10, 20 years behind. Allah'tan bir 10 sene geridesiniz onlardan. Because now the women are moving nude and men are also moving nude. Şimdi artık öyle bir In noktaya the advanced countries. geldiler ki kadınlar çıplaklaştı. Aynı zamanda erkekler de onlarla beraber. And there, all markets have gone down like that. Ve bütün marketleri bu şekilde aşağıya doğru çökmeye başlıyor. They have lost their jobs, they have lost their factories, they are in a big mess. Her şey işlerini kaybedip hakikaten başta iyice belaya gitmeye başlıyor. Avrupa'nın. They have no shame, nothing. Utanç duygularını da kaybetmiş durumdalar. And they have no idea of a moral life. Ve moral anlayışları kalmamış. Without morality, a society is finished. Moral duygusunu kaybeden toplumlar biter. They followed this stupid Freud. Bu Freud'un teorilerini takip edip And onun when, tuzağına düştü. when I told them against it, they were angry with me very much. Ben onlara söylediğim zaman bana kızıyorlardı. Now they are wrong. Şimdi anlıyorlar Freud'un teorisinin ne kadar Evet. yanlış olduğunu. Freud, fraudulent Freud, one book I read. Freud'u arkadaşları diye galiba öyle bir kitap okumuş. And another one was Downfall of Freudian Empire. Ve Freud'un imparatorluğunun çöküşü diye. The basis of Freudian principle is that you have bad relation with your own mother. Freud'un teorisinin basic ana noktası, özü annenizle ilişkiye girmenize kadar yatıyor. Thank God he didn't come to India. Allah'tan Hindistan'a kadar ulaşamadı onun etkisi. Otherwise they would have told me anything. Yoksa aynı şey oldu olacak. We can't stand this nonsense. Bizler böyle saçmalığa dayanamıyoruz. There is no wisdom in saying such horrible things and then believing into this. Böyle saçmalıkları konuşmak, aynı şekilde inanmak hiçbir anlamı yok. As you say, pak. They are not pak. Pak is Pure. pure, pak.
pak değiller olarak. Absolutely. And if they combine together, if they are collective, they take to something horrible. Bir araya geldiklerinde de ortaya çıkan şeyler kötü şeyler. They take to alcohol, drugs, horrible music, this Michael Jackson business, I mean, Ve bir araya geldiklerinde ya içki içiyorlar ya uyuşturucu alıyorlar. İşte Michael Jackson'ın hikayesinde olduğu gibi. So, but I feel that Turkish must stand back and see what's happening in this matter. Ben öyle hissediyorum ki Türkler şöyle bir geri çekilip şöyle bir seyretsinler. I was surprised that you also import food for your country. I mean, Indians don't do that. Ve çok şaşkınlıkla izledim nasıl oluyor da dışarıdan yiyecek maddesi alıyorsunuz. Hintliler hiçbir zaman böyle bir şey yapmazlar. What I know about Turkish people, they are very patriotic. That's what I mean. Evet, çok vatansever, yani savaşkan insanlar. So you come back to your normal, first of all. By true sadhana you. Lütfen artık kendi normal halinize gelin. You will have self-knowledge by which you will be self-confident. Bu sadece yoga sayesinde olacak. Kendi kendinize güvenin ve kendinizden emin olun. You will have peace in your heart, so you will be peaceful people and enjoy the blessings of your spirit. Kalbinize barış gelecek. Ondan sonra kendinizle barışıp mutlu insanlar olarak yaşayabileceksiniz. In the light of the spirit, you can feel your own centers on your fingertips. Ruhunuzun ışığı sayesinde parmaklarınızın ucunda içinizdeki o merkezdeki Tanrı'nın evindeki kaliteleri hissedeceksiniz. You can feel the centers of others on your fingertips. Parmaklarınızın ucunda başkalarının da merkezlerini hissedeceksiniz. Whatever race you are, Hangi ırktan olursanız olun, whatever country you are, hangi ülkeden gelirsiniz, you become a universal being. siz evrensel insanlar olacaksınız. Sitting down here, you can feel anybody's vibrations. Burada oturarak elinizi uzattığınız zaman istediğiniz hangi insanın vibrasyonunu ve merkezlerini hissediyorsunuz. Because your computer is connected with this all-pervading God. Çünkü içinizdeki kompütür evrensel güçle bağlantıya girmiş olacak. Which thinks, understands, cooperates, coordinates. Ki bu hissediyor, algılıyor, bağlantıya sokuyor, Is very efficient, very efficient. çok yönlü. Above all, it loves. Ve her şeyin üzerinde sizi seven bir güç. It is compassion. Şefkat, It forgives you, affedicilik, sizi affediyor. looks after. Size bakıyor. Every moment, Her saniye sizinle ilgili. thus you enter into the kingdom of God. Ve böylelikle sizler Tanrı'nın evinin içine girmiş oluyorsunuz. Whatever is written about Jannah is a fact. Cennet hakkında ne yazıldıysa bütün yazılanlar doğru. And that's what you feel, you enjoy. İşte cennet hakkında bahsedilenlerin hepsini sizler yaşayacaksınız. If you are that, if you are so much empowered within yourself, why not get it? Eğer siz bu kadar içinizde güçlü ve kuvvetliyseniz, niçin bunu almak için, niçin bu olmasın, niçin bu bağlantıyı sağlayamayın? They say that this, what about this guru, what about that one? Why money? You become your own guru, your own master. Bazılarınız size daha önce spiritüel öğretiyi veren öğretmenlerinize takılabilirsiniz. Ama sizin artık öğretmene ihtiyacınız yok. Sizler kendi kendinizin öğretmeni olacaksınız. Because we don't take money, they are very much against us. All of them. Çünkü bizler
para almadığımız için öteki gruplar bize karşı. Çünkü hepsi para alıyor. Ticaret gibi bir şey bu. It is your right to have this. Bu bağlantıyı elde etmek sizin hakkınız. And once you get it, you'll be amazed at yourself. Bir kere bu bağlantıyı elde ettikten sonra kendi kendinizin karşısında şaşkınlık duyacaksınız. Supposing you are an artist, Diyelim ki siz bir artistsiniz. you become a much greater artist. Böylelikle çok daha yaratıcı bir artist haline geleceksiniz. You must have heard the name of Hamzat Ali from India. Hamza, Hamzat Ali. Hamzat Ali. Hamzat Hamzat Ali. Hamzat Ali hakkında bir artist bilmiyorum, duydunuz mu Hindistan'da? And also we have many people who play tabla, like say Fark Hussain Khasa and all these people. Bir sürü müzisyen var tabla çalan Hindistan'da. They are all Sajogis. Bütün bu meşhur insanlar, dünyaca meşhur olan müzisyenlerin hepsi sahaca yogi. And after Sajogi, the yoga only they became so famous. Sadece bunların hepsi, bu müzisyenler sahaca yoga yapmaya başladıktan sonra bu kadar meşhur olmaya başladılar, bu kadar güzel yaratıcılık duygusu işlerine gelişti. Many diseases are cured by surgery. Many diseases. Bir sürü hastalık sahaca yoga sayesinde iyileştirilebiliyor. Without pain. Hiçbir şey ödemeden. Diagnosis, you don't have to go through the hurdle of diagnosis and doctors and injections. Check-up'lara, teşhis olmak için hastanelere gitmeniz gerekmiyor sahaca yogi olduğunuz zaman. Your own power cures you. Sizin kendi içinizdeki kendi gücünüz sizi iyileştiriyor. Now, in India there are I think now 4 doctors who have got their MD after MBBS in surgery. Sahaca yogada 4 tane doktor var ki sahaca yogadan sonra MD'lerini yaptılar. Definitely cancer has been cured in surgery. Tamamıyla kanser iyileştiriliyor sahaca yogada. So many diseases. Bir sürü hastalık. Because these chakras are the fundamentals of our being. Çünkü bu çakralar bizim içimizdeki en eski güçler. If you know how to correct them, you get cured. Eğer sen bu çakraları, enerji merkezlerini nasıl iyi etmesini biliyorsan, öğrenirsen, o zaman iyi edebiliyorsun ve iyileşiyorsun. And you can cure. Ve sen iyileştirebiliyorsun. You can help others. You You can help others. ve başkalarına yardım ediyorsun. Now, our attention, which is all the time wobbly like this, Şimdi bizim dikkatimiz her zaman son derece oynak, sağa sola gidiyor bu şekilde. it becomes innocent. İşte o zaman dikkatimiz saflaşıyor, masumiyet kazanıyor. And wherever such a person puts the attention, it cures. İşte böyle masumiyet kazanmış bir insanın dikkati yöneldiği zaman böyle bir dikkat iyileştiriyor. İyileştirebilme gücü var böyle bir dikkatin. Masum It bir gives güç. peace. Size huzur veriyor, It gives joy. neşe veriyor. You don't have to give up anything. Hiçbir şeyi bırakmanız, terk etmeniz gerekmiyor bütün bunlar için. Not to become a sannyasi or something. Sanyasi, böyle hani tapınan insanlar var diye bunlar gibi olmanız gerekmiyor. Whatever will not suit you, you yourself give up. Size uygun olmayan her şeyi bırakmaya başlıyorsunuz, terk etmeye başlıyorsunuz. I give an example like I'm holding a snake in my hand. Size bir örnek vereyim. Mesela elimde ben bir yılan tutuyorum. And I'm very obstinate. Ve obstinate var. Obstinate. Evet, çok inatçıyım. So if somebody says, and I'm in darkness. Ve karanlıktayım. Birisi bana söylüyor ki, Now somebody says there's a snake in your hand. I say no, it's a rope. bana diyor ki elimde yılan var. Ben diyorum ki hayır, bu halat. Çünkü karanlık etraf, görmüyorum hiçbir şey. Till that snake bites me, I will say it's a rope. Beni ta ki bu yılan ısırıncaya kadar ben hala bunun
elimde yılan yerine halat tuttuğumu zannediyorum. Ta ki usulünce. But as soon as I see some light, I'll throw. Ama ışığı gördüğüm zaman, o ışığın altında baktığım zaman elimde yılanı gördüğüm anda o yılanı terk ediyorum, atıyorum elimden. Because then you realize what is destructive for you. Çünkü o zaman ancak anlıyorsun, idrak ediyorsun ki benim yıkımıma neler sebep oluyor. And what is constructive for you. Ve benim yapımım için, iyiliğim için neler gerekiyor. In every way it helps. Her yönden size yardımcı oluyor. We had some hippies to begin with. Sadece Now they are very rich people. Sadece yogaya başlarken birçok hippie vardı. Ama şimdi onlar çok zengin insanlar. So the financial problems also get solved. Böylelikle maddi problemlerimiz de halloluyor. Many people say, oh, we worship God, we do this, we used to do so much namaz, still we are poor. Birçok insan işte şunu yapıyorum, bir günde 5 vakit namaz kılıyorum, şu kadar ibadet ediyorum ama hep aynı. Hiç değişen bir şey yok. Yine fakirim diyor. Or some of them say that we are doing all kinds of immoral things and we go to the mosque or something. Biz çok doğru olmayan şeyleri yapıyoruz. Camiye gidiyoruz. Hiçbir şey yine olmuyor. We cannot control ourselves. Biz kendimizi kontrol edemiyoruz. Doğru olmayan bir sürü şey yapıyoruz ama yine de camiye gidip namazımızı kılıyoruz. But after realization, Ama aydınlanma olduktan sonra we really become righteous. hakikaten doğru yolu seçiyorsunuz. O zaman. Nobody has to tell you. Hiç kimsenin size bir şey söylemesi gerekmiyor. Automatically you become righteous. Otomatik olarak doğru yolda oluyorsunuz. But you must have desire. Ama bunun için içinizde bir arzu olması lazım. Pure desire. Saf arzunun olması lazım. To be a surgeon. Sahaca yogi In a olmanın sense, arzusu. surgeons born with. Sahaca'nın anlamı, sahaca demek sizinle beraber doğan demek. Yogi means the one who has connection with the divine. Yogi ise Tanrı'yla, evrenle bağlantısı olan kişi demek. Yogi. Then you get amazed how many powers you have. Ondan sonra farkına varacaksınız ki ne kadar fazla gücünüz var elinizde. You can raise the kundalini of others. Başkalarının kundalinisini You yükseltebilirsiniz. can give them realization. Onlara aydınlanma verebilirsiniz. You can. I mean, so many things happen to them. I'm surprised how many talents there are. O kadar çok değişimler oldu ki bu insanlara da kabiliyetlerini gördükçe ben şaşırıyorum. They always say, Mother, you have done it. No. It's your own mother, your own kundalini. Herkes bana diyor ki anne sen yaptın bunu. Hayır. O sizin içinizdeki anneniz. Bütün bunları yapan. Sizin içinizdeki güç. Now there are so many things that happen to you that people started writing to me what miracles they have seen. O kadar çok değişimler ve mucizeler oldu ki insanlar, sahaca yogiler bana mektuplar yazıyorlar, başlarına gelen mucizeleri anlatıyorlar. So I sent them to a very intelligent surgery that you better write them down. Ve en sonunda ben onları çok kabiliyetli bir başka sahaca yogiye yolladım. Hepsinin yaşamış olduğu mucizeleri yazıyor teker teker kitap haline getiriyor. Within 1 month he telephoned to me, the miracles have come out. Ve bir ay sonra bana telefon etti. O gelen mucize mektupları iki tarafından şöyle yukarı kadar yükselmiş. I don't know which one to write. Neyi yazacağımı, hangi birini anlatacağımı bilmiyorum. Then you realize there is God. İşte bütün bunlardan sonra farkına varıyorsun ki hakikaten Tanrı var. Otherwise, whether you believe in God or not believe in God is blindness. Yoksa kendi kendine idrak etmedikten sonra inansan ne olacak Tanrı'ya, inanmasan ne olacak? People will say, how to say there is God? You can't prove it, but we can. İnsanlar diyorlar ki Tanrı'nın olduğunu nasıl ispat edilir? İşte biz ispat ediyoruz. Tanrı'nın var olduğunu ispat ediyoruz. Above all, Hepsinin de üstünde. you start swimming in the ocean of joy. Sizler sevgi okyanusunun içinde yüzmeye başlayacaksınız.
develop your balance, your satisfactions, and you just enjoy yourself. Kendi içinizdeki dengenizi ve huzurunuzu kuvvetlendirip enjoy etmeye, mutluluk okyanusuna yüzmeye başlayacaksınız. You are full of energy. See, I'm 70 years of age. I don't think anybody is as old as myself. Ben 70 yaşındayım. Benden daha yaşlı bu salonda oturan bir kimseyi göremiyorum. İçiniz enerjiyle dolacak. Yeah. Just so relaxed. No strain, no stress. Son derece huzurlu, rahat, stresten uzak insanlar haline geleceksiniz. Joy is singular. Joy tektir. Neşe, mutluluk tektir. It is not happiness and unhappiness. Olacaklar, mutluluk veya mutsuzluk diye bir şey yoktur. Yeah. When your ego is backward, then you feel happy. Egonuz şişirdikçe kendinizi mutlu hissedersiniz. When it is punctured, you feel happy. Egonuz zedelendikçe kendinizi mutsuz hissetmeye başlarsınız. But joy, you enjoy everything. Ama neşe, mutluluk o başka. O neşe ve mutluluk bu bizim anlattığımız her şeyden, baktığınız her şeyden, her andan mutlu olmak. You enjoy also stupid people, Aptal insanlardan da mutluluk duyuyorsun. mad people, Delilerden de mutluluk duyuyorsun. and divine. Ve evrenden, tabiattan, doğadan And then a self-respect, self-confidence, ve kendine saygın, kendine güvenin, which is compassionate, extremely compassionate, inanılmaz bir şekilde şefkatli, at the same time dynamic. aynı zamanda son derece dinamik. That's what you are. İşte siz busunuz. Sizin gerçek yüzünüz bu. And why not become? Peki niçin bu olmuyor? In one small lecture, I don't know how much I can say. Bu bir tane küçücük bir söyleşide size ne anlatabilirim? Hangisini anlatabilirim? Only in English language, I must have done at least 4,000-5,000 lectures. Only. Sadece İngilizce'de belki 4.000-5.000 tane söyleşi verdim, konuşma. But also, this is all mental acrobat. Ama bütün bunlar akılsal akrobasi gibi bir şey. Like you have a sign, this is this hotel. Mesela işte bunun bir ismi var. Şu otel yazan bir yazı. But you have to enter inside. Ama bu yazılı kapıda otel yazılıp otelin kapısından içeri girmeniz lazım. No use just reading. Okumanın hiçbir anlamı yok. Those who just go on reading morning till evening have reached nowhere. Sabahtan akşama kadar devamlı okuyan insanlar hiçbir noktaya ulaşamadılar, gelemediler. It is to follow what is written. Önemli olan o yazanları takip edebilmek And you have to enter in, ve içine girebilmek, o kapıdan içeri girebilmek. which is very simple. Ki bu çok kolay, çok basit. Especially with Muslims, I've seen it works very well. Bilhassa Müslümanlarla gördüm ki çok çabuk çalışıyor bu olay, yürüyor. In the bazaar, we give realization so. Dün Kapalı Çarşı'ya gittiğimizde orada 2-3 çalışan dükkanın içindeki çocuklara aydınlanma verdim. Hemencik oldu, hemen hissettiler. Only thing you have to have pure desire. Bir tek şey var, bunu olabilmeniz için söylediklerimi, içinizde saf bir arzu etmeniz lazım. Arzu bhi also. Arzu, Inshallah. So many words are like Indian language here. çok Türkçe'de birçok kelime Hintçe'ye o kadar benziyor ki ben bazen konuştuğum zaman ağzımdan çıkan lafları şımatıcı yakalıyor. Bizde de bu var diyor. Onun için çok benzerlik var iki lisanlar arasında. Yeah. So now to say we have to come to the Sahib.
Şimdi sahile gelmemiz lazım. Artık denizin sahiline gelmemiz lazım. Yolu aldık sahile geleceğiz. We have had lots of problems, Birçok problemimiz vardı. but there is salvation. Ama çözüm var. Kurtuluş var. Kurtuluş var. İnanın bana. So, if you have the session, Evet. now there's one thing I have to tell you, that I cannot force on you spirituality. Bir tek şey söylemek istiyorum. Bu spiritüel hayatta ben hiçbirinizi zorlayamam. You have to ask from your heart. Siz bunu kendi kalbinizden istemelisiniz. Kendinize sormalısınız. You can take out your shoes if you don't mind, it helps a lot. Lütfen ayakkabılarınızı çıkartın çünkü bu size çok yardım edecek. Çünkü çıplak ayaklar, iki ayağınızı yere basmanız lazım ki toprakla temasa girin. It is very simple. Çok kolay. Yani hiçbir şeyi ne düşünür ne zor bir şeyle karşılaşacağınızı kendinize bırakın. I must say there are three conditions. Bir şey söylemeliyim size. 3 tane şartlanmanız var. The first one is Birincisi, that you should not feel guilty for anything. birincisi hiçbir şey için kendi kendinizi suçlu hissetmemeniz lazım. Because I find people have to know, God, how will I get it because I've done this sin, that sin. There's no sin for me. Şimdi şunu yaptım, şu günahı işledim diye, günah diye bir şey yok. Günah yok. So, please forgive yourself fully. Her şeyden önce kendinizi tamamıyla affedin. Because in modern mind, it's a fashion. Çünkü bu modern hayatta bu bir moda haline geldi, suçluluk duygusu. I mean, if you have done anything wrong, that is the past. Eğer herhangi bir şey yanlış yaptıysanız, bu zaten geçmişte kaldı. Şu anda hiçbir ilgisi yok. You should face it. Yüzleşin. But don't carry it with you. Yüzleşin yaptığınız hatalarla ama onları sizinle beraber omuzunuzla, sırtınızla taşımayın. So the past is past, finished. Geçmiş geçmişte kaldı, bitti artık. The future doesn't exist. Gelecekse daha yok. Mevcut değil. What is reality is present. Gerçek nedir? İşte gerçek şu yaşadığımız şu an. When we are thinking about the past or about the future. Düşündüğümüz zaman başlıyoruz ya geleceği düşünmeye başlıyoruz ya daha yaratılmamış geleceği. What about present? Peki yaşadığımız şu ana ne oldu? In present, you don't have any thoughts. Yaşadığın şu anda düşünceler yoktur. And that's the time when spirituality grows. İşte o anda, şu anda ruhsal eğitim yolu başlar. So the second condition is that you have to forgive everyone. İkinci şartlanmanız ise herkesi, her şeyi affetmeniz lazım. Don't have to think about it. That's a headache. Düşünmeyin onları. Çünkü sizin başınızı ağrıtmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Whether you forgive or don't forgive, what do you do? Affetsen de affetmesen de ne elde ediyorsun? Olan olmuşsa. But when you don't forgive, then you play in wrong hands. Ama affetmediğin zaman o zaman işte yanlış tarafta oynuyorsun. And you torture yourself for letting it on. Kendi kendine eziyet çektirmeye başlıyorsun. So it's a myth. Hikaye, masal bunlar. And the one who has troubled you is nicely happy. Size zarar veren kişi orada son derece mutlu olarak unutuyor. Çoktan yaptığını unutmuş bir şekilde.
On his behalf, you are torturing yourself. Ve siz onun yerine kendi kendinizi üzmeye ve zarar vermeye başlıyorsunuz. So please give up that weight. Lütfen bu alışkanlığınızdan As I said, don't even think about it. düşünmeyin bile. Düşünmeyin bile. These two conditions are very important. Bu iki işte alışkanlık çok önemli. Şartlanma. If you feel guilty, then you get here on the center, left side. Eğer suçlu hissediyorsan sol tarafındaki omuzunda, boyun omuzun birleştiği yerde This catch gives you spondylitis, angina, bu keç etme size anjin yapıyor. Öteki ne unuttum? What is spondylitis? angina, lethargic. Evet. Ve kalbin yapması, zayıflatması. And thirdly, it is very important that it should open. Çok önemli çünkü açılması lazım bu enerji merkezi. Because the Kundalini has to pass through. Çünkü açılmazsa bu kundalini enerjisi geçemiyor oradan yukarı. So please don't condemn yourself for anything. Lütfen kendinizi hiçbir şey için suçlamayın. Please don't feel guilty. Kötü hissetmeyin, suçlu hissetmeyin kendinizi. If you had done anything wrong, you would have been in jail. How could you be here? Eğer çok kötü bir şey yapmış olsaydınız zaten hapiste olurdunuz. Onun için yani suçlu hissetmeyin her şey için kendinizi. So now don't feel guilty. Suçlu hissetmeyin. I think it's wrong. Please don't feel guilty. Well, I can feel it. You all have some Çünkü suçlu hissetmeyin. Bunu devamlı söylüyor çünkü hissediyor. Bizim hepimizin suçluluk duygusunu omuzunda hissediyor. Onun için devamlı bize diyor ki suçlu hissetmeyin. Hakikaten şu anda rahatlayalım. Suçlu hissetmeyin hiçbir şey için kendinize. Because of that, you feel insecure also for nothing. Çünkü suçlu hissettiğin zaman güvensizleşmeye başlıyorsun kendi içine. Güven duygunu da kaybediyorsun. Now the third condition is that you should be all absolutely confident that you will get your self-realization. Üçüncüsü ise son derece kendinizden emin olun ki aydınlanmanızı bugün gerçekleştireceksiniz. Kendinize güven duyun. Bu olacak. İnanın. Just be fully confident. Tamamıyla inanın. Now, what we are going to do is to nourish our centers. Şimdi yapacağımız şeyler elimizle o merkezlerimizi Our besleyeceğiz. own centers, Kendi merkezlerimizi besleyeceğiz. which will show you how we do it. Şimdi biz göstereceğiz nasıl olduğunu. First you see, İlk önce hiçbir şey yapmayın, sadece seyredin. Bakın bu merkezlerin yerini gösterecek çünkü. so firstly put the left hand towards me like this. İlk önce sol elinizle avuç içi şırmatacıya bakacak şekilde dizinizin üzerine rahatça koyun. It's just like namaz, I'm telling you. Put left hand towards me. Namaz yapar gibi. Rahatça bırakın. Now, this is the symbolic that you want your realization, because this is the power of desire. Çünkü bu sol tarafınız sembolik olarak sizin arzu gücünüzü temsil ediyor. Siz arzu ediyorsunuz şu anda aydınlanmayı. Now, so that's why, because this is the left side is the power of desire, and the right side is the power of action. We keep both the feet apart. Şimdi iki ayağınızı birbirinizden ayrı olarak tutuyorsunuz. Sol eliniz sizin arzu gücünüz, sağ elinizde sizin aktivite, eylem gücünüzü temsil ediyor. You can keep comfortable on your Çok left. rahat bırakın. Eliniz. It's working everywhere. Nasıl yaparsanız yapın, nasıl olsa bu iş her türde, her tarzda çalışacak. Now, we use the right hand to nourish our centers. Sağ elinizde de o enerji merkezlerini beslemek için kullanacağız. Unfortunately, this is an air conditioner. Bu ne yazık ki havalandırması olan air conditioner bir salon. And when you start feeling the cool breeze of this all-pervading power, people doubt also. Şimdi böyle salonlardan hoşlanmıyor pek çünkü burada hissettiğiniz, ellerinizde daha sonra hissedeceğiniz serinleyici bu air conditioner'ı kapatır mısınız? Yeah.
Çünkü o zaman şüphe duymaya başlıyorsunuz. Acaba bu senin esnesi işte açık camdan mı geliyor? Ben de böyleydim, sizin gibiydim. Onun için rahatça anlatabilirim başlangıçta. Şüphe duymaya başlıyoruz. Camdan mı geliyor, havalandırmadan mı geliyor? Onun için kapatmayı istiyorlar ki Now, first we put our hand on our heart. şimdi ilk önce sağ elimizi kalbimizin üzerine koyuyoruz. Sol elimiz şımatacıya bakıyor. So, in the heart is the reflection of God, Allah, as spirit. Kalbimizde Tanrı'nın, Allah'ın içimizdeki yansıması bulunuyor. Now, when you become a spirit, in the light of spirit, you know your way. Şimdi siz kalbinizde ki ruhunuzun ışığıyla karşılaştığınızda o ışığın altında yolunuzu bulabileceksiniz. So you know that you are your master. Ve böylece kendi kendinizin öğretmeni olduğunu anlayacaksınız. So we move on the left side, the upper portion of our abdomen. Ondan sonra elinizi göğsünüzün altına karın adelilerinin bittiği yere koyun. This is the center of your mastery. Bu sizin kendi öğretmeninizin olduğu, kendi kendinizin öğretmeni olduğu, gurunuzun olduğu yer. Mastery as a saint. Bu kendinizin, azizliğinizin öğretmeni olduğunuz yer. Then we go down into the low portion of our abdomen. Elimizi Left aşağıya, hand side. karın adelilerinin bittiği kasık kısmına koyuyoruz. Şimdi kasığımıza koyuyoruz. This is the center. No, this side. All we are working on the left side. Evet, sol tarafımıza koyuyoruz. Galiba biriniz içinizi yanlış tarafa koyuyorsunuz. Evet. Doğru. Tamam. This is the center of pure knowledge. Bu ise içinizdeki saf bilginin olduğu yer. Knowledge about the laws of the divine. Bu bilgi evrenin, Tanrı'nın kurallarının yer aldığı yer. Then again we take our hand on the upper portion of our abdomen on the left hand side. Bu sefer yine elimizi eskiden koyduğumuz yere, karın adılarının bittiği yere koyuyoruz, kalbimizin altına doğru. This is the center, as I told you, of your mastery. Daha önce söylediğim gibi burası sizin kendi kendinizin öğretmeni olduğunuz merkez. This is created by great nabis, also Moray, and every kind of great. Bu enerji merkezi tüm peygamberlerin, tüm öğretmenlerin yer aldığı merkez. Siz içinizde de bu bilgiler depolu, güç depolu. Then you take it on your heart, Tekrar kalbinize koyuyorsunuz. where resides the spirit. Ruhunuzun olduğu, dinlendiği yere koyuyorsunuz. Then you take it in the corner of your neck and your shoulder. Omuzla boynunuzun köşe yaptığı noktaya elinizi kaldırın. And turn your head to your right. Ve başınızı tam ters yöne sağa doğru çevirin. I've already told you about this center. Size daha önce bu merkezden bahsetmiştim. You catch it when you feel guilt. Burası kendinizi suçlu hissettiğiniz zaman keç eden merkez. Even now it is there. Bakın hala suçluluk duygusu var, hissediyorum. Alright. Now, you take your right hand across on your forehead like this. Şimdi elinizi alnınıza koyun. Here, you have to forgive everyone in general without thinking of it. Hiç kimseyi düşünmeden burada tüm olarak her şeyi affedin. Please put down your. Lütfen başınızı aşağıya indirin. Now, you have to take your right hand on the back side of your head and push back your head as far as possible. Şimdi başınızı küçük belin olduğu tam arka kısma koyun. Tam şu başınızın şurasına, Now, arkasına. at this center, push Ve back. başınızı arkaya atın. Gökyüzüne doğru başınızı kaldırın. Without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, you have to ask forgiveness
from His divine power. Burada kendi kendinizin suçlarını saymadan genel olarak sadece kendi kendinizi tatmin etmek için Tanrı'nın hükmünden sizi affetmesini isteyin. Now, stretch your hand. Şimdi Release the palm. elinizi avucunuzu iyice açın. This is the last center. Gelin bu son merkez. So you put the center of your palm on top of your head. Avucunuzun çukur olan tam ortasına o bıngıldak kemiğinin tam üstüne bastırın. Now push back your fingers, very important. Parmakları geriye doğru çekmeniz, germeniz çok önemli. And please put down your hand. Başınızı aşağıya doğru eğin. Now move your scalp 7 times slowly clockwise. Şimdi elinizi yavaş yavaş saat yönünde başınızın eti oynayacak şeklinde bastırarak 7 kere saat yönünde döndürün. Push back your fingers. Parmaklarını arkaya doğru ger. İyice bütün gücünle bastır. 7 kere yavaş yavaş başının derisi oynayacak şekilde çeviriyorsun. No, push it. Not to just move hand, but push your scalp. İyice bastır diyor. Elini o noktaya bastır ve bastırırken de döndür. That's all we have. Şimdi bütün bunları yapacağız. İndiriyoruz elinizi yine. Now, please again put your feet apart. Şimdi iki ayağınızla yere basıyorsunuz. Birbirine değmiyor ayaklar. Put your hands like this, Gözlüklerinizi çıkartın. as we do for namaz. Ellerimizi nasıl dua ederken açıyorsak aynı o şekilde açalım avuçlarımızı. Your right hand on your heart. Sağ elimizi kalbimize koyuyoruz. And now, close your eyes. Ve gözlerinizi kapatın. Artık gözlerinizi hiç açmayın sonuna kadar. You should take out your spectacles because it will help your eyesight. Evet, gözlüklerinizi çıkartın. I have to ask you to ask me a question about yourself. Bana sizin hakkınızda bir soru sormanızı istiyorum kendi içinizden. Daha bana bir soru sormanızı istiyorum içinizden. It's a very fundamental question. Bu çok eski bir soru. You can call me mother or you can call me Shri Mataji, whatever you like. Beni anne diye de çağırabilirsiniz, Şırmatacı diye de çağırabilirsiniz. Hiç fark etmez. So, in your heart, ask the question 3 times. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Kalbinizden bana sorun. Anne, ben ruh muyum? İçinizden 3 kere soracaksınız bu soruyu. I've already told you that when you become the spirit, you become your guide, your master. Ben size daha önce de söylemiştim. Siz ruh olduğunuz anda kendi kendinizin de öğretmeni olacaksınız. So now please take your right hand in the upper portion of your abdomen. Şimdi elinizi aşağıya indirin. Diyaframın üstüne. On the left hand side. Sol tarafta. Here you ask another fundamental question. Burada yine eski bir soruyu soracaksınız. Mother, am I my own master? 3 times. 3 kere anne, ben kendi kendimin öğretmeni miyim? 3 kere bu soruyu sorun içinizden. I have to tell you that I cannot force divine knowledge on you. Ben size Tanrı'nın saf bilgisine istemeniz için sizleri zorlayamam. You have to ask us. Bunun için sizin arzu etmeniz ve sizin istemeniz soru sormanız lazım. So now please take the right hand in the lower portion of your abdomen. Elinizi kaslarınıza doğru indirin. That's it. İyice bastırın. And here you ask 6 times. Burada 6 kere. Because this center has got 6 petals. Çünkü bu merkezin 6 tane taç yaprağı var. Mother, please give me pure knowledge.
anne lütfen bana saf bilgiyi ver diye 6 kere soracaksınız içinizden. As soon as you ask for pure knowledge, this Kundalini, your mother, starts rising. Bu saf bilgiyi sorduğunuz anda içinizdeki kendi anne enerjiniz yukarı doğru seyahat etmeye başlıyor. Like a premium in the seed. Tohumun içindeki enerji gibi, filiz gibi. So now you have to nourish your upper centers with your self-confidence. Şimdi artık bundan sonraki üst merkezlerinizi kendinizden emin olarak besleyeceksiniz, güvenerek. So please take your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it. Şimdi elinizi tekrar yukarı kaldırıyorsunuz. Karın adeninizin olduğu yere koyun, karnınızın altına. Here you have to say, with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. Burada kendinizden çok emin olarak 10 kere, anne ben kendi kendimin öğretmeniyim diyeceksiniz. 10 times. 10 kere. I have already told you at the very outset that you are not this body, this mind, this ego, these conditionings, but you are the pure spirit. Size daha önce de bahsetmiştim, sizler bu vücut değilsiniz. Loudly, loudly. Sizler bu akıl değilsiniz. Sizler bu şartlanmalarınız değilsiniz. Sizler ruhsunuz. So now, please raise your right hand on your heart Şimdi lütfen elinizi kalbinizin üzerine koyun. and say with full confidence 12 times, Mother, I am the pure spirit. Şimdi kendinizden emin olarak 12 kere anne ben ruhum deyin. I have already told that you are not to feel guilty. Size daha önce de söyledim, kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok. This all-pervading power is the ocean of knowledge. Bu etrafınızdaki güç, bilginin gücü. It is the ocean of love and bliss. Sevginin okyanusu. Sevginin okyanusu, sevginin yeri. But above all is the ocean of forgiveness. Ama hepsinin üzerinde bu affedicilik okyanusu. Whatever mistakes you might have committed are easily dissolved with the power of compassion. Ne hata yaptıysanız yapın, bu affedicilik okyanusunun içinde bütün o hatalarınız yok olacaktır. So you surrender, that is Islam, to surrender to this power of love. İslam'da olduğu gibi kendinizi teslim edin. Bu sevginin gücüne kendinizi teslim edin. Now raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to your right. Şimdi elinizi boynunuzla omuzunuzun birleştiği yere yükseltin ve başınızı sağ tarafa çevirin. Here you have to say 16 times, Mother, I am not guilty at all. Burada 16 kere anne ben suçlu değilim deyin. Also I have told you that whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Daha önce de söyledim, affetseniz de affetmeseniz de hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz. But if you don't forgive, then you play into wrong hands Affetmediğiniz zaman kendi kendinize zarar veriyorsunuz. and make yourself miserable. Ve kendinize üzüntü veriyorsunuz, mutsuz ediyorsunuz kendinizi. This center is a very constricted center. Bu çok önemli bir merkez. And if you do not forgive all of that, the center will not open.
Herkesi affetmedikçe bu merkez açılmayacak. As it is, you have tortured yourself by not forgiving, Kendinize eziyet etmeyin. and at this moment, if you do not forgive, the center will open. Çünkü affetmedikçe hem kendinize zarar vereceksiniz hem de bu merkeziniz açılmamış olacak. Also, you will miss the chance, the great chance of realization. Ve hayatınızın en büyük şansını kaçırmış olacaksınız. Çünkü aydınlanmanızı elde edemeyeceksiniz. Please raise your hand on top of your forehead across and please put down your hand. Şimdi elinizi kaldırın, alnınıza koyun ve başınızı aşağı doğru eğin. Here you have to say, not how many times, but from your heart. Mother, I forgive everyone in general. Burada kaç kere söylediğiniz önemli değil. Sadece kalbinizden, anne ben herkesi, her şeyi affediyorum diye. Say it from your heart. Kalbinden söyle lütfen. Now, please take your right hand on the back side of your head and push back your head. Şimdi elinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı gökyüzüne doğru kaldırın, gözleriniz kapalı. Here, without feeling it, Burada kendinizi suçlu hissetmeden, without counting your mistakes, hatalarınızı saymadan, just for your satisfaction. sadece kendi tatmininiz için, You have to say again from your heart, yine kalbinizden, O divine power, o evrensel güç, please forgive me if I have done any mistakes, knowingly or unknowingly. lütfen bilerek veya bilmeyerek işlediğim herhangi bir hata varsa beni affet. Now the last sentence. Şimdi son center'a, merkeze geliyoruz. Please stretch your palm Lütfen ellerinizi gelin and put it on the fontanelle area which was a soft hole in your child, the center of the body. avucunuzun tam ortasını çocukken açık olan bıngıldak kemiğinin üstüne koyun. Here again, I cannot force self-realization on you. Yine burada sizi aydınlanmanız için Now please bend your head. Please bend your head. zorlayamam. Lütfen başını önünüze eğin. Now move your scalp 7 times. Slowly say, Mother, please give me self-realization. 7 kere elinize daire çizerken anne lütfen bana aydınlanmamı ver diye söyleyin içinizden. Now please take down the hands. Lütfen şimdi ellerinizi aşağı indirin. Please put both the hands towards me. Lütfen iki elinizi de bana doğru uzatın. And watch me without thinking. Ve gözlerinizi açıp bana hiçbir şey düşünmeden bakın. You will not think. There's no thought. Düşünce yok. You are in the present. Şu anda yaşadığınız anın içindesiniz. Now please put your left hand towards me Lütfen sol elinizi bana doğru uzatın. and right hand also. Sağ elinizi. And see if you are feeling thoughtlessly aware. Lütfen bakın ki düşüncesiz idrak konumunda mısınız? Now, please put your right hand towards me and bend your head and see for yourself if there's a cold or a hot breeze-like vibrations coming out of your fontanelle own area, in the center of your head.
Şimdi sağ elinizi bana uzatın, sol elinizi başınızın üzerine o omurgadan kimin oraya getirin. Düşüncesiz konumda sıcak veya soğuk, başınızın üzerinden o gırdak kemiğinden bir vibrasyon, titreşim çıkıyor mu elinize doğru? Please don't put it on top, away from your head. Üzerine bastırmayın, yukarı doğru kaldırın başınızdan ki hissedebilirsiniz. Some people get it close and some people get it far. Bazı insanlar yakın, bazıları da daha yüksekte hissediyorlar o titreşimi. Now, please put the left hand and again bend your head and see for yourself if there's a cool or hot breeze coming out of your fontanelle bone area, which was the soft bone in your childhood. Şimdi aynı şeyi öteki elinizle yapın. Please move your hand. Lütfen elinizi sağa sola doğru oynatın ki çıkan esinti ne tarafta onu hissedebilin. If it is hot, that means you are not forgiven. So even now you should forgive. Eğer sıcaksa bu demektir ki siz hala affetmiyorsunuz. Affedin. After the heat, it will become cool. Affettikten sonra sıcaktan sonra serinlemeye başlayacak. Now once again, with the right hand, put down your head and see for yourself with the left hand if there's a cool breeze coming out of your head or hot breeze. Aynı şeyi tekrar öteki elle yapın. Bakın sıcak mı soğuk mu hissetmeye çalışın çıkan titreşimleri başınızın üstünde. Now, raise your hands up in the sky. Open your Şimdi eyes iki elinizin de avuçlarını açıp gökyüzüne doğru kaldırın and ask ve bir soru sorun. in your heart 3 times whether this is the cool breeze of the room. İçinizden, kalbinizden sorun. Anne, bu ruhun serin esintisi mi? Or ask a question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Veyahut anne, bu evrenin sevgi titreşimleri mi? In our language we say, is this the Paramachaitanya? Bu bizim dilimizde anne bu Param Chaitanya mı? Now put down your hands, please. Şimdi iki elinizi aşağı indirin. Put your hands like this. Bana doğru açın. We have put up the air conditioner. All those who are feeling cool breeze or hot breeze on their hands, on fingertips, palms, or out of their fontanelle bone area, please raise both your hands. Ellerinde sıcak veyahut da soğuk hissedenler, parmaklarının ucunda veya başlarında sıcak veya soğuk hissedenler, lütfen iki ellerini birden yukarı kaldırsınlar. Cool or hot breeze? Sıcak veya soğuk hiç fark etmiyor. Kaldırın, hissedenler. Both of, all of you got it, may God bless you. Oh my. So, all of you have got it. Tanrı sizi kutsasın. Maybe one or two. Belki bir iki kişi They hissedecek. can also get it. Hiç fark etmez. Onlar da alacaklar. Onlar da hissedecekler. You will feel extremely peaceful. Kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz. And the joy will start bubbling. Derken neşe içinizde kaynamaya, köpürmeye başlayacak. Now know that for the first time you have felt the root. Ve düşünün ki ilk defa ruhu hissettiniz. But you have to work it out, the race of Kundalini, at least for a few days when they are having a follow-on to fix the connection. Yalnız bu kundalini enerjisini nasıl yükseltip, nasıl bağlayabileceğinizi, kuvvetlendirebileceğinizi bu bağlantıyı öğrenmeniz lazım. Onun için de follow-up programlarını izlemeniz lazım. So you have to respect the self-realization. Saygı duymanız lazım elde ettiğiniz bu aydınlanma gücüne. You don't have to pay anything.
Hiçbir şey ödemeniz gerekmiyor. But of course, you have to give some time for yourself. Ama tabii ki kendiniz için bir zaman vermeniz gerekiyor. And once you are established, you will be the masters. Bir kere bu bağlantıyı elde ettiğiniz anda hakikaten öğretmenler ordusu olacak. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz.